Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde güç kartı geldi. Günün enerjisinde daha çok kendi içindeki güçle mücadele edecek olabilir. Kendi içindeki gücün farkına vararak o gücü kontrol etmek istediği bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Evrensel enerji kartı hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanma dedi. Yağmurun ruhu olarak geliyor. Yağmur taneleri gözyaşı gibidir. Seni ferahlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen susamış dudaklarına çarpar ve derdinin sözcüsü olur. Evet, günün enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişi daha çok yaralarını sarmak istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Daha çok böyle şifalanmak istediği bir süreçte olacak. Bazıları için bu ağlayarak şifalanmak olacak. Bazıları için de bazı gerçeklerle yüzleşmek olacak diyebiliriz. Ancak burada ortak enerji kişinin içindeki öfke diyebiliriz. Kendi içindeki gücü kontrol edememek. Bu gücü kontrol edemediğinde karşısındaki insanlara ve kendine zarar veriyor olması diyebiliriz. Bunu artık kontrol etmek istediği bir sürecin içerisine girecek. Genel olarak güzel geldi enerjisi. Bu kişiler daha çok o öfkeyi, kızgınlığı kontrol edemediği için ne kadar güçlü olsalar da istedikleri yere hiçbir zaman ulaşamazlar. Bu bazen iş hayatı için, kariyer hayatı için geçerli olur. Bazen de ikili ilişkilerde, her türlü ikili ilişkilerde geçerli olur. Artık bu alanı ve bu gücü güzel ve doğru kullanmak isteyen bir enerjide diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Hatıralar ve geçmişi özlem, kıskanç ve paylaşmak istemeyen, kartlar da kendine attı. Manipüle ve narsizm, kafa karışıklığı, hırs yapma ve öfke patlaması. Evet. Şimdi genel olarak baktığımızda aklınızdaki kişi çok böyle manipülatif biri olabilir. Ağzı güzel laf yapan enerjide biri olabilir ve burada biraz şuna hissettirdi açıkçası. Değersizlik duygusunun yüksek olduğu biri olarak geliyor aklınızdaki kişi. Ve zaten bu değersizlik duygusundan kaynaklı o öfke durumu da hak ettiğini alamamak enerjisi de ortaya çıkıyor orada diyebiliriz. Burada biraz bu durumdan kaynaklı ciddi bir negatif enerji içerisinde kalmış. Bazıları çok manipülatif olabilir, bazıları narsist olabilir ama açıkçası şunu da söylemek gerekir. Narsist biri şunu demez. Ya ben şifalanmalıyım ya da ben şu alanımı törpülemeliyim. İşte şu tarafımı düzeltmeliyim. Bunu asla söylemez. Narsist zaten kendinde bir hata, kusur, bir yanlış asla görmez. Hiçbir zaman şu sorgulamaya geçmez. Bazı insanlar kendinde şunu sorgular. Ya ben narsist miyim acaba? Ya da ben çok mu insanları manipüle ediyorum gibi. Yani bir arayışa girirsiniz ya şifalanmak ya da bende bir hata var mı? Bende bir yanlış var mı? Sorgulamasına giriyorsa bir kişi narsist değildir. Yani bunu söyleyebiliriz net. Ama özellikle partner içinde bunu değerlendirirken her konuda kendini haklı çıkarıyorsa ve sürekli sizi manipüle edip siz ilk etapta hep haklı, yani kendinizin haklı olduğunu bildiğiniz noktalarda bile bir süre sonra onun konuşmalarından sonra ya acaba ben haksız mıyım düşüyorsanız eğer ve bu belli bir süre sonra işte hep haksızım gibi bir durum ortaya çıkıyorsa burada emin olun karşınızdaki kişi çok güzel ne diyeyim ağı kurmuştur. O kukla gibi oynatma ağını kurmuştur diyebilirim size. Dikkat etmekte fayda var. Yani o yüzden burada şunun için söyledim. Bu alandaki bu sorgulama, şifalanma isteğiyle narsist
olsa bu enerjiyi yaymaz ama bazıları bunu daha farklı şekilde de yorumluyor olabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var diyebilirim bu alana. Ama çok net bir şekilde değersizlik duygusunun olduğu, aşağılık kompleksinin olduğu bir kişi olarak geliyor. Bu da manipüle etme durumunu ortaya çıkarıyor zaten. Hatıralar ve geçmişe özlem, kıskanç ve paylaşmak istemeyen kafa karışıklığı. Kıskançlık da yetersizlik, değersizlik duygusudur, kaybetme korkusudur. Aslına bakarsanız ciddi şekilde öfke ve negatif bir durumun içerisinde kalmış diyebiliriz aklınızdaki kişiyi. Bir taraftan paylaşmak istemeyen o kıskançlık enerjileri, diğer taraftan hırs, kafa karışıklığı, ne yapacağını bilememe, öfke patlaması. Genel olarak geçmişte yaşadığı güzel günleri özlediği için ya da geçmişteki o durumu özlediği için, o rahat alanı özlediği için şu an bütün duygular üst üste geliyor olabilir. Kaybettiğini düşünüyor olabilir, korkuyor olabilir. Nasıl bu alanın içerisinden çıkacağını bilemediği için kafa karışıklığı olabilir. Yaptığı şeylere karşılık vermediğiniz için ya da bazıları hiç harekete siz geçmediğiniz için, kendisi de geçmediği için hep sizden geçmenizi, harekete geçmenizi beklediyse burada sizin ne kadar haklı olsanız da sizin harekete geçmiyor olma durumu onda ciddi bir öfke durumu da ortaya çıkarıyor olabilir. Genel olarak kendi hayatı böyle ama bakın bu enerji çok partnerini yoracak bir enerjidir. Burayı çok güzel değerlendirmeniz gerekir. Öfkesini kontrol edemez diyen biri, kıskançlık enerjisi çok yüksek biri, hırs yapan biri, manipüle eden biri karşısındaki insana çok ciddi zararlar verebilir. Çünkü burada bir bakıma hani gözü dönmek denir ya, böyle bir enerji var ve bu durum içerisinde kendi çıkarlarını koruyabilmek adına sizi her türlü yok sayabilir. Buraya lütfen dikkat edin. Çünkü bu isteği var ama şifalanmak istiyor ama bakalım onu yapabilecek mi? O yüzden bunu özellikle üstüne basa basa bu yüzden söylüyorum. Devam edelim. Şimdi ayrıntılı bakalım. Bugün iş hayatında. İş yani çalışmıyorsa, okuyorsa okul hayatı olarak da düşünebilirsiniz. Ya da günlük düzeni gibi de düşünebilirsiniz bu alanı. Değnek sekizlisi. Ölüm. Kılıç onlusu. Hepsine birer kart daha alacağım. Değnek dokuzlusu. Tılsım onlusu. Tılsım dörtlüsü. Tamam. Şimdi öncelikle iş hayatıyla ilgili başlayalım. İş hayatında bazı hızlı gelişmeler olacak olabilir, bazı haberler olacak olabilir aklınızdaki kişi. Özellikle bir süredir ciddi şekilde bir yorucu bir sürecin içerisinden geçtiyse eğer iş hayatıyla ilgili değnek dokuzlusu yorulmaktır, yere almaktır, duvarı örmektir. Ciddi yorucu bir süreçten bahseder bize. Şimdi bu noktada aklınızdaki kişinin iş hayatında bazı gelişmeler olabilir, bazı haberler alacak olabilir. Yorulduğu alanlarla ilgili artık farklı bir durum ortaya çıkacak olabilir alacağı haberle. Bazıları için bu iş değişikliği olabilir. Bazıları için işte bulunduğu şehri değiştirme durumları ortaya çıkacak olabilir iş hayatındaki bu değişimle beraber. Farklı bir enerji var. Yeni bir başlangıç enerjisi yüksek olarak geliyor. Bazıları için de burada hızlı ve ani kararlar alarak iş değişikliği yapacak olabilir. Duygusal davranacak olabilir burada. Daha çok böyle yorulduğu bir süreci bitirmek isteyen ve hızlı şekilde harekete geçen bir enerji var diyebiliriz iş hayatında. Özel hayatta sizinle ilgili neler olabilir dediğimizde ölüm kartı geldi. Tılsım onlusuyla mahkeme ve ay kartı. Şimdi ölüm kartı bize zaten bitişlerden bahseder. Burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Tılsım onlusuyla sizinle tamamlandığını hissetmiş olabilir beraberliğiniz boyunca. Ancak şu anki yaşanan bitişle beraber ciddi bir karmaşanın içerisine girmiş olabilir. Yüzleşmekten ciddi şekilde korkan bir enerjide. Aslında bir şeyleri toparlamak istiyor mu? İstiyor. Her ölüm ya da her bitiş bir başlangıçtır deriz ya. Aslında böyle bir istek var. Ya da bazıları için de gerçek bir mahkeme süreci de olabilir ama bir yüzleşme ve yüzleşmeden korkma ve ya da mahkemeden korkma enerjileri var diyebiliriz bu alan için.
Buraya baktığımızda aslında yenilenmek, bir şeyleri düzeltme isteği içerisinde ancak ciddi bir korku durumu var. Şimdi bu kişinin kendine karşı ne kadar dıştan baktığınızda güveni çok yüksek gibi görünse de değersizlik duygusu çok yüksek bir enerjide geliyor ve bu noktada hep karşısından bekleyen bir enerji olarak geliyor. Çünkü reddedilme gibi bir durumu çok da kolay kabul edebilecek bir enerji değil diyebilirim. Yüzleşmekten çok ciddi şekilde korkuyor. Bitişle yüzleşmekten de korkuyor olabilir aynı zamanda. Ama sizinle ilgili genel olarak baktığımızda bugünün enerjisinde birazcık kafa karışıklığı var. Yüzleşmekten korkmak var. Ve bitişle ilgili de ciddi bir tedirginlik ve üzüntü var diyebilirim. Çünkü tılsım onlusu öyle bir karttır, artık tamamlanmaktır. Maddi manevi mutluluktan bahseder ama şimdi bu noktada bitiş kartıyla ölüm kartıyla beraber geldiği için sanki elinden alınan bir mutluluk gibi sizin arasındaki durumu görüyor diyebilirim. Aile hayatında neler olabilir dediğimizde, şimdi burada aile hayatında da tabii ki burada eş de olabilirsiniz. Geçen hafta yorumlarda bir arkadaşım yazmıştı, niye eşler için, evli olanlar için bakmıyorsunuz diye, ama yani genele baktığımızda evli değil ya da işte şu bu diye bir ayrım yapmıyoruz. Aklınızdaki kişi eşinizse eşiniz olarak alacaksınız burayı. Burada ekstra bir durum yok. Tabii ki burada farklı durumlar olursa o enerji içerisinde ve çoğunlukta varsa bu enerji, bunu aktarıyorum ama şimdi bu alanda illa evli eşiniz dememe gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Aklınızdaki kişi kimse, siz kim için niyet ederek bu açılımı dinliyorsanız o kişi için, ister eşiniz olsun, ister nişanlınız, ister başka bir şeyiniz olsun. Niyet almanıza göre değişiyor ya bu durum. Yani öyle diyeyim. Çünkü tek tek bakarsak o zaman evli, nişanlı, bilmem ne, öyle tek tek niyet aldığınız kişidir. Tanımlamanın, etiketin önemi yok ki. Kalbinizdeki kişi kimse o. Yani öyle diyeyim. Niye bu kadar şey oldum bilmiyorum. Devam ediyorum. Kılıç onlusu. Yani dediğim gibi burada bir ailede olabilirsiniz yani. Aile konusunda ciddi bir yıkım var. Ciddi bir arkadan vurulma durumu var diyebilirim. Kendini çok yaralanmış hissediyor. Tılsım dörtlüsüyle kaybetme korkusu burada da var ama burada şunu söyleyeceğim. Aile hayatında maddi kayıplar yaşamış olabilir. Yani ailesinden, akrabalarından biri onu kandırmış olabilir. Onun elindeki bir şeyi almak istiyor olabilir maddi olarak da. Burada bu yüzden hiç beklemediği kişilerden bu tarz işte elindekini almak isteği olabilir. İşte örneğin ortak bir evleri vardır. O evden çıkarmaya çalışıyordur ya da işte kardeştir, o evde oturmayı istiyordur gibi, örnek olarak veriyorum. Burada artık bir şeyleri ortadan kaldırmak isteği içerisinde hayatında derin bir temizlik yapmak istiyor. Özellikle çıkması gereken kişiler olarak hissettirdi bana daha çok. Bu tabii ki duygu ya da bir olay gibi de olabilir ama benim istediğim daha çok bir kişi. Aile hayatında işte anne, baba, kardeş olabilir, akrabaları olabilir, çok yakın akrabaları olabilir. Bu kişileri hayatından çıkarma isteğinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim ve kaybetmek istemiyor. Ama neyi kaybetmek istemiyor? Parayı kaybetmek istemiyor burada. O yüzden de bir an önce bu düzlüğe çıkmak istiyor diyebilirim bu alandan. Evet, bu da onda çok ciddi bir öfke yaratıyor olabilir. Bakın bu konularda insanın üzerinde, kişinin üzerinde ciddi bir değersizlik duygusu, hatta değersizlik duygusu olan kişi için ciddi şekilde böyle tetiklenme sağlayarak daha büyük ve yorucu bir enerji ortaya çıkarabilir. Şimdi onun enerjileri bu şekilde. Siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Buna bakalım hemen. Joker. Güzel. Evrensel enerji kartı çekicilik, sevimlilik, cazibe, maddi açıdan şans, hayatın keyfini çıkarma, varlık ile sınanarak, aşırı bağımlılıktan kaçarak normal yaşamaya çalışmak, zira bağımlılık yaşanırsa elindekileri kaybetmek. Balık metaforu olarak geliyorsunuz. Hülyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniri sakinlikle örten, korkan dedi. Evet. Şimdi burada bazı bağımlılıklarınız olabilir ve bu bağımlılıkları görmezden geliyor olabilirsiniz. Genel olarak aslında şanslı bir sürecin içerisindesiniz. Yeni başlangıçlar için sistemin çok ciddi destekleri var.
Ancak burada şöyle bir durum var. Buradaki yeni başlangıçta bakın şimdi Joker kartında şöyle bir şey vardır anlam olarak baktığımızda. Şimdi bu kişi yeni başlangıç ister, yeni bir başlangıcı temsil eder, kişinin yeni başlangıçlarını temsil eder ama öyle bir enerjidedir ki çok mantıklı düşünemez. Burada çok böyle toy bir enerji vardır ve bakın özellikle uçurumun kenarındadır ama uçurumun kenarında olduğunun bile farkında olmayan bir enerjidir. O kadar böyle hayallere dalmıştır ki, o kadar isteklerine yönelmiştir ki her şeyi başarabilirim, her şeyi yaratabilirim enerjisindedir. Ama bu tabii ki hepimizde olan enerji. Ama buradaki kişide şu var, bunu nasıl yapacağını bilmeden yaparım enerjisinde. Yani yaparım diyerek yola çıkmak evet güzeldir ama ne yapacağınızı bilmezseniz, örneğin şu bohçasında diyelim artık, orada karmalarını taşıdığını bilmeyen bir kişi ise eğer, karşısına çıkan sorunların ne olduğunu bilmeden ya da o bohçayı açıp o karmaları tek tek temizlemeden yol alamayacağını bilmeyen biri çok ciddi şekilde zorluklar çeker. Hatta o bohçaya daha da büyük yükler katarak yoluna devam eder. Umarım burayı anlatabildim. O yüzden burada çok net ve doğru adımlar atmakta fayda var. Bağımlılıklarla ilgili özellikle şimdi burada bağımlılıkları görmeden o bağımlılıkların verdiği konfor alanına tutunan bir enerjideyseniz bu alanda çok yorucu şeyler yaşayabilirsiniz. O yüzden daha gerçekçi bakmak, daha böyle objektif olarak hayatınızı değerlendirmek çok çok kıymetli olacak bu alan için. Karamsarlık, intikam, maddi telaşeler, doğru kararlar, yalan ve zafer kazanma. Şimdi genel olarak karamsar bir enerjiniz var. Bazı şeyler sizi ciddi şekilde yormuş, üzmüş diyebilirim. Ama artık yeni bir başlangıçla doğru kararlarla beraber artık bu alandan çıkmak istiyorsunuz. Ancak işte bakın biraz önce söylediğim şey aslında bu. Evet çok güzel bir şey. Sıkıntılı bir durum yaşanmış ve bu sıkıntılı durumun üstesinden gelinecek. Nasıl? Doğru kararlarla. Harika. Ama doğru kararlar neye göre, kime göre? Şimdi burada intikam duygusuyla alacağınız bir karar. Sizi belki bu enerjiden çıkarıyormuş gibi gösterse de daha büyük bir karanlığa doğru atabilir. Buradaki o intikam duygusuyla, yalan kartıyla, maskeler takarak bu alandan çıkmak isterseniz, bu maskeleri özellikle kendinize takarak hiçbir şey yokmuş gibi, başka şeylere odaklanıyormuş gibi harekete geçerseniz ya da işte karşınızdaki insanları yargılayarak onlara ben haddini bildiririm enerjisiyle bir şeyler yaparsanız burada çok büyük bir negatif durumun içerisinde kalabilirsiniz. Buraya çok dikkat edin. Maddi telaşeler ve zafer kazanma kartı da geldi. Maddi telaşeler daha çok şöyle söyleyebilirim. Yokluk bilincinden kaynaklı olabilir. Buraya bakmakta fayda var. Ya bazı gerçekleri görememe durumu var burada sizin hayatınızdan. Şimdi mesela bu şey gibi. İşte şu kadar para kazanırsam mutlu olacağım. Şunu yaparsam mutlu olacağım. Bunu yaparsam mutlu olacağım diyerek mutlu olmayı bir sebebe, bir duruma bağlarsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Mutluluğun içten gelen bir şey olduğunu fark etmek önemli. Tabii ki her zaman bunu başaramayabiliriz. Ve genel olarak hayatta bazı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar çok normal durumlar. Yani çok böyle ütopik bir şeyden bahsetmiyorum. Ama bu durumun içerisinde o kadar büyük bir korku durumu ortaya çıkarıyorsa bu beklentiler, istekler ya da koyduğunuz hedefler orada çok ciddi şekilde bakılması gereken alanlar vardır diyebilirim. Örneğin maddi korkularınız varsa ve bu korkular sizi gittikçe sarmaya başlarsa bakın siz hangi frekanstaysanız o frekansı hayatınıza çekersiniz. Maddi korkuları olan bir kişi, para kaybedeceğim, işte ben kazanamayacağım, işte iflas mı edeceğim, şöyle mi böyle mi? Bunu dediğiniz sürece hayatınızda hep para kaybedeceğiniz, sıkıntılı durumlara düşeceğiniz durumlar ve kişileri, sizi bu durumlara düşürecek kişileri hayatınıza çekersiniz. İş hayatında da özel hayatta da fark etmiyor. O yüzden bu alanı güzel görmek ve buradaki o örneğin maddi telaşeleriniz mi var, maddi korkularınız mı var? Orada yokluk bilincine bakmak ya da parayla ilgili benim tanımım ne? Buna bakmak çok çok önemli. Her durum sürekli söylediğimiz gibi bize bir aynalık yapıyor.
Örneğin para kaybetmekten korkuyorsunuz ya da ödemelerinizi yapamamaktan korkuyorsunuz diyelim. Tamam, orada durup bakmam gereken alanlar ne? Parayla ilgili benim tanımım ne? Ya da ben bu durumu, korktuğum bu şeyi yaşarsam ne olur? En kötü ne olur? Buna bakmak çok önemli. Alttaki kök inancı bulup orayı değiştirdiğiniz takdirde enerjiniz değişecek. Bolluk enerjisine geçeceksiniz ve parayla aranızdaki o ilişki düzeleceği için para size gelecek. Sevdiğiniz bir insanın sizin yanınızda olmak istemesi gibi. Ya da sizin sevdiğiniz bir insanla size güzel cümleler söyleyen birinin yanında olmaktan keyif almak gibi. Şöyle düşünün, karşınızda size hep hakaret eden, işte bu kötü, bu pis, işte bu insanların hayatını mahvediyor diyen biri olsa size, onun yanına gitmek bile istemezsiniz. Böyle düşünebilirsiniz parayla olan ilişkiyi de. Bu da çok büyük katkı sağlayabilir hayatınıza. Zafer kazanma odaklısınız. Yeni bir başlangıç yaparak her şeyi sıfırlama isteği içerisindesiniz. Ama bunun altında ego olabilir, bunun altında maddi korkular olabilir, olabilir de olabilir burası. O yüzden altı böyle hani boş bir şeyle harekete geçerseniz, intikam almak için, para için, bilmem ne için, böyle durumlar için zafer kazanma isteği içerisinde olursanız orada çok büyük zorluklar yaşarsınız. Umarım burayı anlatabildim. Bakın, para konusuna da girmiş olduk. Ne kadar güzel. Aslında hayatın her alanı bize ne kadar birlik içerisinde olduğunu aktarıyor, anlatıyor. Yani şöyle söyleyeyim, ilişkilerinde sorun yaşayan birinin para hayatında da, maddi hayatında da sorunlar vardır. Bu kaçınılmaz. Ailesiyle sorun yaşayan bir kişinin para konusunda da sorunlar yaşaması kaçınılmaz. Kendiyle sorunu olan bir kişinin her alanda sorun yaşaması kaçınılmaz. Kendini değerli görmeyen, kendini sevmeyen birinin hayatın her alanında zorluklar yaşaması çok çok normal. Bunu unutmayın. O yüzden her şey birbiriyle bağlantılı zaten. Birlik içinde. Şimdi günün mesajlarını da alarak hemen bitirelim. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bir tane melek mesajı alacağım. Bugünün olumlaması, önce melek mesajıyla başlayalım. Rastlantılara önem verin. Söylenenleri dinleyin. Sorunuzun cevabı işaretlerde. Sisteme sorun. Bu durumun içerisinden çıkabilmem için neler mümkün? Bu durumda göremediğim şey ne? Görebilmeye niyet ediyorum. Maddi korkularımı fark edebilmem için neler mümkün? Para akışımı sağlamak için neler mümkün? Ne yaparsam feraha çıkarım maddi olarak, manevi olarak. Sorular sorun, bırakın. Size sistem bunun cevabını verecektir. Bir anda meydana gelecek pozitif değişimlere inanın. İnan, senin için her an her şey değişebilir. Bir sabah her şey çok farklı olabilir. Bir haber, bir insan, bir söz, bir eylem, bir dilek hayatını değiştirebilir. Aç kollarını olasılıklara, olmaz sandıklarına. Günün olumlamasına da bakalım hemen. Şimdiki anın güzelliklerinin farkındayım. Mutlu olmaya ve mutlu etmeye eşit şekilde değer veriyorum. Mutluluğu seçiyorum diyebilirsiniz. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Ay kartı. Korkularınızın üzerine gitmeniz gerekiyor. Ay suda değil gökyüzündedir diyor Rumi. Burada öyle bir şey ki aslında sorun olarak gördüğünüz şeyin aslında sorun olmadığını, yanlış şeye odaklandığınızı söyleyebilirim. Burada daha altta, kökte ne var odaklanmanızda fayda var. İkiyi seçen arkadaşlarım. Sizin için kılıç beşlisi, kendinizle savaşmayı bırakmanız gerekiyor. Ey fedakar olanı bıçaklayan, kendini bıçaklıyorsun. Kılıç beşlisinde kazananı olmayan bir savaştan bahseder. Burada kiminle savaşıyorsanız, kendinizde olma ihtimaliniz çok çok yüksek. Ya da herhangi biri, kimse artık fark etmiyor. Anne olur, aileden biri olur, partner olur. Kiminle savaşıyorsanız bırakın. Çünkü burada zarar gören sizsiniz diyor. 3'ü seçen arkadaşlarım, yıldız kartı. Aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır.
Şöyle söyleyebilirim. Karmadan da bahseder yıldız kartı bize ama burada daha çok bazıları için evet karmik bazı durumlar olabilir. Atalara bakmak, geçmiş yaşamlarla ilgili değerlendirmeler yapmak katkı sağlayabilir. Ama bunun dışında da yıldız kartı kendi kıymetini bilmemek olarak da, kendi değerini, kendi mutluluğunu fark etmemek olarak da yorumlanabilir. Benim yıldız kartı ile ilgili, bazı kartlarla ilgili daha böyle bir hissim var öyle diyeyim. Benim için anlamı yani. Yıldız kartı benim için yalnızlık kartıdır. Klasik tarottaki resmedilişi daha da bunu aktarır, hissettirir. Burada yalnızlık korkusuna odaklanmanızda fayda olabilir sizin de. Evet, kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.